Lovers TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında biraz da gençlere hitap edecek şekilde bir konu belirledik. 20'li yaşlarda ve 30'lu yaşlarda hangi cilt bakım uygulamaları yapılabilir? Hangi uygulama daha çok sizin için uygun olabilir? Bunları konuşacağız. Evet, burada yine dermatoloji uzmanımız Doktor Kübra Hanım var. Onunla beraber bu süreci değerlendireceğiz. Hem biraz estetik ameliyatlarla ilgili, biraz cilt uygulamalarıyla ilgili, nasıl değerlendirir onlarla ilgili gençlerin yapması gerekenlerden bahsedeceğiz. Ve yapmaması gerekenlerden. Evet Kübra'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar gayet şık gözüküyorsun. Siz böyle çiçekli böcekli tam yaza uygun giymişsin. Evet, değil mi? Evet, peki. Şimdi gençler derken aslında herkes, bir sürü genç hastamız var, geliyorlar. Büyük talepleri falan oluyor. Peki 20'li yaşlarda ciltten bahsedelim. Cildi değerlendirirsek neye ihtiyacı olduğunu yaşlılara göre nasıl belirliyoruz? Ya şöyle 20'li yaşlar aslında bizim hala çok genç dediğimiz, hatta böyle şu an ergenlik yaşta 25 gibi düşünülüyor ya. Yani çok genç ciltler aslında. O yüzden ben onlara mümkün mertebe çok böyle kozmetik işlem önermekten ziyade birazcık cilt sağlığı ve cilt kalitesine yönelik işlemler ya da ürünler öneriyorum. Ve hani bizim 30-35'ten sonra kolajen depoları boşalıyor ya. Diyorum ki 20'li yaşlarda işte bu kolajen depolarını doldurmak lazım gibi bir yaklaşımım oluyor aslında bakarsanız. Evet. Yani her şeyi biraz minimumda tutmak gibi düşünebilirler. Ya aslında burada biraz da cildin yapısı da önemli. Tabii. Bu arada. Şimdi ergenlik döneminden bir geçiş var. 25 yaşa uzadı. Evet. Dolayısıyla bazen böyle sivilceli, bir akneli bir yüz olabiliyor. Yağlı bir cilt o hormonal süreçte falan yaşanabiliyor. Aslında biraz bunları önlemek adına belki cilt kremler olabilir, başka öneriler olabilir, yapılabilir. Kesinlikle öyle. Desteklemek adına. Ama böyle bazen geliyor işte cilt bunu istiyorum, bunu istiyorum. Yani olmayan bir şeye de bu uygulama yapmak aslında boşuna uygulama oluyor. Hem cildi yormuş oluyoruz aslında. Hem de maddi manevi olarak evet gerekli mi? Çok da değil bence. Peki. Ama ben o yaşın daha çok ciltle ilgili değil de biraz başka uygulamalarla ilgili kaydığını görüyorum. Hani biraz belki sosyal medyanın, gerçi 15 yıldır hayatımızda aktif olarak var sosyal medya ama daha çok böyle dolgularla ilgili, botokslarla ilgili işte daha çok taleplerin daha fazla olduğunu ve bu talebi de bazen abartıya kaçtığını düşünüyorum bazı noktalarda. Bana da gelen taleplerden değerlendirdiğim kadarıyla. Bu arada herkes için değil, hani bazı kişilerde ama bunu durdurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yaşta o kadar bence uygulamanın ileride sıkıntı yaratacağını düşündüğüm için bazı uygulamaları durduruyorum ben. Yani doğallık artık ön planda bu arada. Evet, şimdi biraz bu Instagram, TikTok gibi mecralarda birazcık daha popülariteyi arttırmak için evet genç hastalarımızın değişik beklentileri olabiliyor bu dönem ama ben de sizin gibi düşünüyorum. Doğallık daha ön planda olmalı. Uzun dönemde pişman olacağı şeylerde yani yaptırmamaları için biz hekim olarak zaten görevimiz bence de onları durdurmak bir noktada. Evet. Şimdi biraz dedik ki o yapması gereken yapmaması gereken diye. Aslında yapması gerekenler kendi cildiyle ilgili zaten süreci değerlendirip doktoruna bırakmak. Evet öyle. Ve bence de bu yaş gelen kişilerin, özellikle 20 yaş altı gelenlerin çok da böyle yüksek uygulamalarla yaparak bence çok müdahale etmemek gerek. Hatta şu an 18 yaş altı İngiltere'de uygulamalar yasaklandı. Bence doğru bu arada. Estetik uygulamalar yasaklandı. Talepler çok fazla olduğu için. Bence de, çünkü tam kişilik gelişmemiş, yapı oluşmamış. Dolayısıyla yaptığın her uygulamadan mutlu olacak bir kesim değil. Çünkü farklı bir arayışı var orada aslında. Ne istediğini bilmeyen diyebiliriz aslında bence orada. Dolayısıyla en azından bu yapı oturup, kişilik oturup ne istediğini bilen kişiye uygulama yapmak bizim açımızdan da yaptığımız kişinin de mutlu olması için daha önemli diye düşünüyorum. Öyle. Ama şey konusunda haklısınız. O akne işte dedik ya cilt sağlığı. Hani onlara uygun bir cilt bakım rutini oluşturmak kısmı kesinlikle ama olması gereken bir şey. Bence hani şöyle bazı ufak uygulamalar diyoruz buna. Çok minimal şeyler. Cilt bakımları olabilir. Bazı küçük dokunuşlar. Bunlar yapılır ve cildinizin kalitesini korur. En azından sizi rahatlatır bir süreçten bahsediyoruz. Hani ileriye korur diye ama büyük uygulamalara bence gerek yok diye düşünüyorum. Bana özellikle dudak dolgusu çok geliyor o yaş grubu olarak. Hani böyle ne diyeyim 20-25 yaş arası falan dudak dolgusu. Bazen 26'da geliyor şeyde. Peki sana hangisi daha çok geliyor? Ya şöyle, hakikaten haklısınız. Dudak dolgusu bu arada çok popüler. Hani garip bir şekilde. Onun haricinde bir de hani ben çok uygulamıyorum, siz daha çok yapıyorsunuz ama burun dolgusu bir son dönemlerde bir popülerleşti. Yani ameliyattan korkup burun dolgusu yaptırmak istiyorlar. Bir de işte botoks yaptırayım, hiçbir kırışıklığı yok ama işte kaşlarım kalksın diye botoks yaptırmaya gelen genç kızlarımız oluyor.
Onları da doğru bilgilendiriyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bunlar aslında diğerlerinin nazarına daha masum uygulamalar diyebiliriz yani. Hani. Tabii sizin için daha hani farklı talepler oluyordur muhtemelen. Yani daha masum diyebiliriz bu süreçte ama yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılır. Hani o süreç olarak şeyimiz değil. Hani çok hani dokunduğumuz, ihtiyacı olan, işte mesela kaşı çok düşüktür, gerçekten düşüktür. Ya da bazen kırışıklıkları oturuyor ya 20 yaşında bile olsa cildi kuru olduğu evet, için mesela. genetik olanlarda da olur. Ya ihtiyacı olduğu zaman zaten biz yapıyoruz. O konuda şeyimiz yok. Evet. Ama ihtiyacı olmayan bu uygulamayı da bence çok ısrar edip yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Peki bu süreçte özellikle akneli ciltler olduğunu düşünürsek gelen kişilere nasıl bir rutin tedavi veya nasıl bir rutin önermeliyiz? Hani aknesi var. İşte ergenlikten yeni çıkmış, işte hala akneleri devam ediyor, yağlı bir cildi var. Bunda nasıl bir rutinde yapmaları gerekiyor peki? Evet, şimdi bu hastalarımız aslında bizim tedavi edeceğimiz grup gibi düşünebilirler. Hani böyle sivilceyi hani diyoruz ya sivilcedir geçer mesela. Bu aslında yanlış bir şey. Evet, bu durumda bu hastaların güzel bir cilt bakım rutini, hatta medikal tedaviler ve hatta belki işlemlere ihtiyacı oluyor. Neden? Akne tedavi edilmezse, işte hastalar oynarsa ya da doğru ürünleri kullanmazlarsa iz kalıyor. İz kalınca tedavi etmek daha da zorlaşıyor. İşte bu sebeple aknesi olan hastalarımız bana geldiğinde hani bu 20'li yaşlarda da olsa bu şekilde evet ben evdeki medikal tedavilerini düzenliyorum. Güzel bir onlara cilt bakım rutini oluşturuyorum. Ama bunun yanında yine benim burada uyguladığım işte iğneli radyo frekans yapabiliyoruz. Ya da işte kızarık izler için böyle BBL lazerler yapabiliyoruz. Ya da akne skarları oluşmuş oluyor bazen 20'li yaşlarda. Yine somon DNA enjeksiyonları, PRP enjeksiyonları yapabiliyoruz. Ama bunlar daha tedavi edici amaçlı uygulamalar oluyor. Ama hastanın cildinde hiçbir şey yok. 20 yaşında geldi. Hani onlara ben çok dokunmamayı tercih ediyorum. Ama işte bu akne tedavisidir, iz tedavisidir yaptığımız her işlem aslında hani evet belki akne skarlarında hemen sonuç almıyoruz ama ben hastalarıma şunu söylüyorum. Hani evet bunu şu an yapıyorum. Belki skarlarını %100 düzeltemeyeceğiz ilk etapta ama yıllar içerisinde bu yapılan işlemlerle hem skarların düzelecek hem biz senin aslında kolajen depolarını doldurmuş oluyoruz. Uzun vadede bir yatırım olmuş gibi oluyor. Evet. Şimdi ciltle ilgili evet, cilt kısmında zaten gerekli şeyler yapıyoruz. Peki dolgu ile ilgili gelenler mesela gerçekten şimdi biz senin kadar genç olduğunu düşünsek de hani bu evet yaşlar genç yaşlar ama bazen işte dudakta hacim kaybı olabiliyor, evet, ince olabiliyor. İnce dudaklarda. Hani gerçekten yani evet hak ediyor bu dolguyu. Evet, özgüven de azaltıyor evet, azalıyor. çünkü. Ondan sonra bazen elmacık kemiklerinde geliyor, yüzü çok zayıf oluyor. Bazı hastaların elmacık kemiği gözükmüyor veya jawline'ı çok zayıf oluyor. Bazen bunlar aşırı dolgulardan bahsetmiyorum bu arada. Hani böyle belli ihtiyacı olan noktalara belli dolgular yapıldığı anda bence güzel de sonuçlar veriyor. Ama orada bence gelen kişinin ne istediğini bilmesi ve bazen şey değerlendirmek gerekiyor. İşte her şeyi alıp da burunda atıyorum dudağındaki yapıya bağlarsa hayatını bu çok evet, mutlu olmaz. Mutlu olmaz. O başka bir. Dolayısıyla biz hani gereken müdahaleleri gerektiği şekilde minimal olarak yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ihtiyacı yok, hiçbir şey yok. Ben arkadaşımdan görmüş dudak dolgusu istiyorum. Dudağın gayet kalın, iyi duruyor. Bence buna çok ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Ben de öyle yaklaşıyorum genelde. Benim işte az önce konuştuğumuz gibi 20'li yaşlarda en sık yaptığım dolgu sanırım dudak dolgusu bir de çene dolgusu. Evet. Hani o çünkü hakikaten dudak ve çene hatta burun hani böyle güzel bir harmoni böyle yandan güzel bir profil oluşturuyor ya. Hani o hakikaten o eksiklik bazı hastalarda belli. Evet. O küçük dokunuşları seviyorum. Ama mesela benim genç hastalarda işte elmacık mesela daha az yaptığım bir dolgu ya da şakaklarına mesela daha az. Hani o daha ileri yaş benim için ama dudak, burun ve çene bence genç hastalarda hani fark yaratıyor. Doğru hastalar, bilinçli hastalarda en sık yaptığımız uygulamalar diyebilirim. Aslında evet bunlar öyle. Cerrahi kısma dönersek eğer. Dönelim. Cerrahi kısmında da gerçekten o yaş grubundan çok talep geliyor. Ama en büyük talepler bir meme estetiği. Evet. Özellikle küçük büyütme ameliyatları falan hani küçük bir şeyde hani gerçekten ihtiyaçları var. Bazılarının çok büyük oluyor. Onları küçültmek gerekiyor. Çünkü bir ağırlık kısmı ergenlik geçtikten sonra meme gelişiyor. Sırt ağrısı başka problemler sebep olabiliyor. Ve burun ameliyatı. Aslında meme ve burun diyebiliriz en çok talep gören. Zaten ihtiyacı varsa bu ameliyatları zaten yapıyoruz. Peki genç mesela 18-20 yaşında meme operasyonu oldu mesela. Hani uzun dönemde mesela benim de aklıma takılan bir şeydi bu. Hani ne bileyim işte emzirirken bir sıkıntı oluyor mu ya da uzun dönemde sarkma ihtimali yine artıyor mu yoksa daha mı iyi oluyor acaba? Ya şöyle protezlerde emzirmeyle ilgili problem yok bu arada ama küçültme ameliyatlarında doku çıkardığımız için öyle bir problem yaşanabilir ama ben şunu söylüyorum.
Toplumun %30'u emziremiyor. %30 yapılan çalışmalar %60-%70'i emzirebiliyor. Şimdi daha önce bir deneyim olmadığı için emzirip emzirememe deneyimi. Acaba gerçekten bu süt verecek miydi yoksa ameliyata mı bağlıydı? Bunu oranlamak bilemeyeceğiz. Daha önce deneyimi olsa, atıyorum süt verse, biz bu ameliyatı yapsak süt veremese ameliyattan diyebileceğiz ama böyle bir oranlama yapamıyoruz. Dolayısıyla hani ben bunu anlatıyorum hastalarıma. Zaten genel bilgilendirme bunları mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Ama dediğim gibi ihtiyaç varsa yapılabilir yani. Yapılabilir yani, şeyimiz yok Özgüven orada. açısından bence çok fark ediyor hakikaten. Ya diyor, ben orada şuna basıyorum, gerçekten ne istediğini biliyor mu? Hani ben anlatıyorum, anlattıklarımız uyuşuyor mu? Farkında mı ne ameliyat olacağını ve nasıl bir sürecin yaşayacağını Sonrası da falan. çünkü zorlayabiliyor. Evet, çünkü orada en azından o da kendini mutlu hissetsin sonraki süreçte. Dolayısıyla bu süreci karşılıklı diyalogla, benim anlattığım anlıyor mu? Hocam anlattığı bana geçiyor mu? Karşılıklı konuşup belirliyoruz zaten bu süreci. Çok güzel. Bu arada biz senede bunları konuşsak da gençler çok bilgili ve şeyler bu arada. Hani evet, çok fazla biliyorlar hatta. Çok fazla biliyorlar. Yani hani biz senedir ya böyle mi acaba desek de bazen bize anlatıyorlar böyle bir şey falan diye. Gerçekten bilgili olarak geliyorlar, okuyorlar. Ne istediklerini biraz daha bilen bir nesil gibi. Araştırıp bilen, öğrenip gelip bize işte anlatan hastalarımız da var bu arada. Hani biz ne kadar bunu söylesek de bunlar konuştuğumuz kısım belki arada tek tük olan kısımlardan bahsediyorum. Çoğunluğu bilgili geliyor bu arada. Hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum şu an ama. Yok, bence bilgi her zaman iyidir. Ben onu söylüyorum. Ama tabii bilgi iyidir. Bir uzmanından da görüş almak. Ya ben de şimdi atıyorum bir konu hakkında falan bilgi sahibi olabilirim. Ama asıl bilgi sahibine evet biraz bir şeyler biliyorum ama ne tam olduğunu, ne olduğunu bilmiyorum. Ondan almak daha önemli. Kesinlikle. Ona saygı duymak lazım. Ben biliyorum dediğin anda zaten öğrenmenin en büyük düşmanı budur diye düşünüyoruz. Tamam. Şimdi gelelim asıl bizim en çok uygulama yaptığımız kısım diye bahsedersek 30'lu böyle işte 45'li yaşlar diye, medikal uygulamalardan bahsediyorum bu arada. En çok bize talepte gelen belki 50'li yaşlar kısmı, en çok uygulama yaptığımız kısım burası bizim aslında. Burada da cilt tiplerine göre yine belirliyoruz. Ciltlerin bir, kolajenini artırmak için neler yapmamız lazım? 2, dolgu botoksa ihtiyaçları var. Oranları nelerdir? Hani daha çok hangi bölgelerde ihtiyaç duyarlar? Çünkü artık bunlar 20'li yaşları geçmişler. Yüz hatlarından daha memnun, biraz işte erimeler olabilir. Kolajen belki zaman kayıpları falan oluyor. oluyor. Bunlarla ilgili gelen hastalar senden daha çok ne talep ediyorlar? Şimdi şöyle, aslında en sık yaptığım uygulama hala bence botoks. Bir de mezoterapi artık. Şimdi bizim son zamanlarda işte bu dolguyla çok şişirilen yüzlerden sonra aslında ihtiyacı olan hastalar bile dolgudan biraz çekinmeye başladılar benim gözlemim. O yüzden benim de genelde yaklaşımım zaten önce çoğunlukla bir botoks talebiyle geliyor. Botoks çünkü de hastaları en hızlı mutlu eden işlem olduğu için. Sonra birazcık mezoterapiyle cildi besliyoruz, birazcık canlandırıyoruz. Aslında o kolajen depolarını bir doldurmaya başlıyoruz ve cildi bir indüklemiş oluyoruz. Sonra biraz bu süreçle beraber hastalarımız bakıyor ki evet bu işlemleri yaptırdım, garip bir görüntüm yok, hala aynı benim. Sonra işte yavaş yavaş ihtiyacı olan yerlere minik dolgu dokunuşları yapabiliyorum gibi düşünüyor. Ben bu şekilde planlıyorum genelde. Bir de tabii o 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda evet hani dolgu, botoks, mezoterapi tamam ama birazcık enerji bazı cihazlardan da faydalanmak gerekiyor. Hani sadece enjeksiyonlarla da bir yere varamıyoruz bir noktada. O hastalarımda da işte hastanın cilt durumuna göre fokuslu ultrason, iğneli radyo frekans gibi işlemleri de mutlaka kombine ediyorum. İşte eğer hastanın lekeleri varsa yüzey, mutlaka bir Q-switch lazer ya da bir IPL, BBL lazer gibi bir işlemde kombinasyon öneriyorum. Yani aslında hem cihazlar, hem enjeksiyonlar, hem evde tedavi ürünleri, devam ürünleriyle beraber hastalarıma güzel bir protokol oluşturuyorum diyebiliriz. Aslında biz bu yaş grubuna, 30'lu yaşlardan sonraki süreci aslında biz öneriyoruz artık. Tabii. Hani biz yaptır diyorum biz yani. önermiyoruz desek de artık bu yaş grubuna öneriyoruz. Çünkü bu aslında cildin beslenmesi gerekiyor artık, hani o kolajen kaybını minimuma indirmek gerekiyor. Dolayısıyla bu aslında önermeye başladığımız grup. Onlar kaçıyor bazen. Evet hani yapmamız lazım bunu ki sizin en azından cildinizin kalitesi artsın, yaşlanma, sarkma, ileri yaşlara atılsın diye. Güzel yaşansınlar istiyoruz. Yani güzel yaşlanmak aslında şu an her şey buna endeksli döndü. Hem sağlık açısından hem cilt açısından da güzel yaşlanmak. Dolayısıyla bu güzel yaşlanmak istiyorsanız biraz erken başlamak lazım. Hani her şey olduktan sonra başlayınca
geriye çevirmek çok zor ama önleyerek yapmak bu süreci en azından kolajen kaybını daha ileri yaşlara atmak, sarkmayı daha ileri yaşlatmak daha kolay diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Şu anda zaten yavaş yavaş benim gördüğüm cerrahi kısımda bunlara olmaya başladı. Çünkü daha erken yaşta uygulama yaptığı için sarkmalar daha geç yaşta oluyor ve daha ileri yaşlarda biz ameliyat yapmaya başladık güzel, bu arada. güzel bir şey bu. Bence de çok güzel bir şey. Peki diyelim ki 30 yaşlarında birisi geldi. Ben de işte uygulama yaptım. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Sen protokolünü falan çıkardın, uygulama yaptın. Peki bu uygulamayı ilk önce neden başlıyorsun? Ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Bilgim yok ama ben ya bir şey yaptıracağım ama ne yaptıracağım tam bilmiyorum. Nereden başlayayım dediğin zaman neden başlamasını öneriyorsun? Ya ben hastama şey söylüyorum. Bir önce kendi rahatsız olduğu bir şey var mı onu soruyorum. Bir onu dinliyorum. Ona göre işlemler öneriyorum. Hani çoğu da zaten aslında bana bırakıyor. Hani siz ne görüyorsunuz diyor. Ondan sonra ben ona göre bakıyorum. İşte kırışıklıklar oturmaya başlamışsa hemen diyorum bir botoksunuzu yapalım. İşte bakıyorum cildinin kalitesi ne durumda, hani lekeleri var mı? Hemen ona göre mezoterapi diyoruz ama geniş bir geniş bir aralık aslında bu. Hemen bakıyorum cildinin neye ihtiyacı var? O cildinden ne bekliyor? Hemen ona göre bir mezoterapi içeriği ve protokolü planlıyorum. 30 yaşlarda genelde rutinim bu. 40'lardan itibaren enerji bazlı cihazları mutlaka sokuyorum işin içine. Genelde hani böyle bir yol izliyorum. Hastaları da anlatıyorum. Bir de burada bence şu önemli. Şimdi biz bu cihazlı işlemler ve mezoterapiler biraz vakit alıyor. Çünkü biz kolajeni sentezletiyoruz ve 3 ay gibi bir süre alıyor ya. Hastalarıma bir de şey soruyorum. Hani siz şu an nasıl bir şey bekliyorsunuz? Hızlı bir sonuç mu bekliyorsunuz? Yoksa hani bu bir süreç yavaş yavaş mı ilerleyelim bekliyorsunuz? Bazen çünkü hastaların böyle hızlı bir değişiklik istiyor. O zaman onlarla mesela ben dolguyu ön plana alıyorum. Dolguyu biraz daha öne çekiyorum ki hani hemen biraz hızlı bir sonuç görsün, birazcık motive olsun diye. Hani ben de genelde böyle yaklaşıyorum. Hani aynı yaklaşıyoruz aslında. Çünkü uygulamada bir şey görmek istiyor aynaya bakınca. Ya ben gittim de doktora ben bir şey göremedim. Yani çünkü mezoterapi biraz daha yavaş bir süreç işliyor. Dolayısıyla her gün gördüğün için belki normal aslında öncesi sonrası yapsak müthiş sonuç var. Kesinlikle ama fark bazen ediyor. işte biraz zaman alıyor. O yüzden ben de botoksu seviyorum burada. En azından bir yapalım. Bir de tanışma gibi düşün diyorum. Biz botoks yapalım, siz de tanışalım. Bugün hiç başka uygulama yapmaya gerek yok. Bence Botoksu yapalım, tanışalım. Siz bu görün ne olduğunu. Sonra geldiğiniz zaman tekrar oturur konuşuruz diye. O yüzden bazen tanışma gibi botoks yapıyorum. Ondan sonra diğer süreçleri gibi değerlendiriyoruz. Bence de böyle bir anda bir şeyle yüklenmektense bir noktadan başlayıp hem hastanın da alışma sürecini sağlamak lazım. Çünkü bir anda büyük değişime de hazır olmayabiliyorlar bazıları. Güzel olsa bile mutsuz oluyorlar. Evet öyle bir şey var. O yüzden yavaş değişim bence en güzel düşünüyorum. Bence de. Bir şeyden daha bahsedebiliriz bence. Onu hani konuşmadık sanki. İnsanlar şimdi böyle sosyal medyada çok böyle ürün görüyorlar ya. Onu da kullanayım, bunu da kullanayım gibi bir şey. Evet. Yani. Hani birazcık belki bunlar da konuşulabilir. Ya ürünlerle ilgili şimdi bir sürü ürün var. Çok içerik var. Çok içerik var. Her şey var. Şimdi bu ürünlere girdiğin anda çıkma şansın da çok yok. O zaman onu başka bir şey konusu yapalım. Başka bir video konusu olarak içerikleri konuşalım. Evet ben içerik olarak başka videosu konusu olarak konuşabiliriz. Çünkü gerçekten çok büyük orası. Evet. Yani işte o yüzden insanların kafası çok karışıyor. Derya deniz. Yani herkes bir şey öneriyor. Dolayısıyla orada hangisini kullanmam lazım, ne yapmam lazım o biraz daha aslında dermatolog diyelim. Cilt analizi sonucu ortaya çıkaracak. Hangi cildinizin neye ihtiyacı var? Bunu kullanılabilecek bir ürünü tavsiye etmesi daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet. Evet Kübra'cığım ağzına sağlık. Bence gayet güzel anlatıldı ama tabii bunları biraz da hastaların gelip görüp cilt analizlerine göre kişi bazlı değerlendirmek gerekiyor. Her şey değişebiliyor. Biz genel bir protokollerden, toparlamadan bahsettik. Teşekkür ediyorum bilgilerin için. Ben teşekkür ederim. Evet, sizler de bu yaş aralığındaysanız ne ihtiyacınız olduğunu belirlemek için bence güvendiğiniz doktora gidebilirsiniz. Ondan bilgi alabilirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.